Bu videoda göreceğin kişi bir suçlu değil, bir tembel değil, bir iradesiz de değil. Bu videoda göreceğin şey, bağımlılığın bir insanı nasıl sessizce ele geçirebildiği. Kimse böyle başlamaz. Kimse bir sabah uyanıp hayatımı mahvedeyim demez. Ama bazı yollar vardır, fark edilmeden karanlığa çıkar. Başlangıç. Her şey genellikle çok küçük başlar. Bir merak, bir deneme ya da sadece bir kaçış isteği. Belki stres vardır, belki yalnızlık, belki de kimseye anlatılamayan bir yorgunluk. İlk zamanlar her şey kontrol altındaymış gibi görünür. Kişi hala gülüyordur, hala çalışıyordur, hala istersen bırakırım demektedir. Ama bağımlılık bağırarak gelmez. Bağımlılık sessizdir ve tam da bu yüzden tehlikelidir. Zihinsel değişim. Zaman geçtikçe bazı şeyler değişir. Eskiden keyif veren şeyler artık hiçbir anlam ifade etmez. İnsanlarla konuşmak zor gelir. Kalabalıklar yorucu olur. Yalnızlıksa alışkanlık haline gelir. Zihin ağırlaşır. Düşünceler karışır. Umut sessizce azalır. Ve kişi farkında olmadan şunu düşünmeye başlar. Benim bir sorunum yok. Sorun hayat. İşte bağımlılığın en tehlikeli noktası burasıdır. Çünkü artık sorun görünmez olmuştur. Aile ve çevre. Bağımlılık sadece bir kişiyi etkilemez. Bir evi etkiler, bir aileyi, bir düzeni. Anne hisseder ama adını koyamaz. Baba kızar ama çözüm bulamaz. Kardeşler susar çünkü ne diyeceklerini bilemezler. Bağımlı kişi ise genellikle şunu hisseder. Kimse beni anlamıyor. Oysa çoğu zaman gerçek şudur. Herkes çaresizdir ve bu çaresizlik evin içinde sessiz bir ağırlık gibi dolaşır. Kontrolün kayboluşu. Bir noktadan sonra kontrol kaybolur. Artık bu bir tercih değildir, bir alışkanlık da değildir. Bir ihtiyaç gibi hissedilir. Kişi kendinden utanır ama yine de devam eder. Bırakmak ister ama yapamaz. Bu çelişki insanı içten içe tüketir. Çünkü bağımlılık sadece bedeni değil, öz saygıyı da yok eder. Yalnızlık ve suçluluk. Bağımlılık ilerledikçe yalnızlık derinleşir. Kişi kendinden uzaklaşır. Aynaya bakmak zorlaşır. Suçluluk artar, pişmanlık artar. Ama yine de yardım istenmez. Çünkü çoğu zaman kişi en çok kendinden utanır. Farkındalık anı. Ama bazen bir an gelir. Bir cümle, bir bakış, bir kayıp ve kişi ilk kez durur. İlk kez şunu düşünür. Ben iyi değilim. Bu bir çöküş değildir. Bu bir zayıflık değildir. Bu başlangıçtır. İyileşme ve umut. Bağımlılık tedavi edilebilir. Bu bir umut cümlesi değil, bu bir gerçektir. Ama iyileşme tek başına olmaz. Konuşmak gerekir, yardım istemek gerekir, destek almak gerekir. Ve belki de en zoru, kişinin kendini affetmesi gerekir. Çünkü bağımlılık bir ahlak sorunu değildir. Bu bir sağlık sorunudur. Eğer bu videoyu izliyorsan ve kendinden bir parça bulduysan, yalnız değilsin. Ve eğer bu video bir kişiye bile umut olduysa, amacına ulaşmıştır. Unutma, her karanlığın bir çıkışı vardır ve yardım istemek bir güçtür.